Ay rrrr. Ma tornare alle tuxedo. Acıklayayım ya buna. Öyle bak. Çay. Geri gitmek için istediler alıyor. Görmüş mü?
Adım Reyhan, soyadım Tetik. Konya Meram Kayalı köyünde oturuyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanları seviyorum. Hayvanları 2,5 sene önce başladım hayvancılığa. Yani kendim sabit olarak 2,5 sene önce başladım. 2,5 sene önce hayvanlarım yokken şöyle söylüyordum. Hani sürekli bir gün acaba benim de böyle koyunlarım olur mu? Bir gün acaba ben de vakit geçirebilir miyim? Sürekli böyle şeyler söylüyordum. Ki nasipmiş oldu. Memnunum hayatımdan. Yani doğayla iç içeyim. Çok güzel bir hayat ile yani yaşamım çok güzel. Hayvanların yanında böyle kendimi huzurlu hissediyorum. Hatta babama böyle bazen konuları söylerim. Hani derim ki e, baba koyunu babam söyler mesela koyunu çoğaltsak mı ne yapsak bana danışır. Ben hayvanları sevdiğim için onu kırmam. Yani babama destek olmaya çalışıyorum. Babamın benim desteğime ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ona destekçi olmaya çalışıyorum. Memnunum da hayatımdan. 19 yaşındayım ama yani hem hayvanlarla uğraşıyorum, hem okulumu idare ediyorum. Okuyorum da bir yandan aynı zamanda. Yani elimden geldiğince okulda tutturmaya yani kazanmaya çalışıyorum. Yani güzel. Hayvancılık güzel bir şey. Önceden ineklerimiz vardı ki ineklere bu kadar sabit bağlı değildim. Koyunlara olduğum kadar. Koyunlara daha çok böyle bağlandım. Yani gün geçtikçe cana yakın oldular. Her gün iç içe olduğumdan mı bilmiyorum ama inekler yani büyükbaş hayvan olarak söyleyeyim. Onlar da tatlı bir hayvan yani onları da sevenler vardır illaki. Ama küçükbaş böyle çok sevimli oluyor yani. Ben içinde bulunduğumdan çok sevimli oluyor. Yani böyle bu ses zaten kulağa çok hoş geliyor. Bu çan, kelek sesleri insanın kulağına çok hoş geliyor. Hatta duydukça böyle dinleyesin geliyor. Böyle sessiz, kuşların sesi, ormanın sesi, sessizliğin içinde böyle çan, kelek sesiyle birlikte büyüyüp gidiyorsun. Şu an güz gün olduğu için saat 8.30 arasında falan salıyorsun. 8.30-9 o ara salıyorsun. Evden salıyorsun. Saat 12-1'e kadar işte hayvanlarla ilgileniyorsun. Hani sürekli tabii gözün hayvanların üstünde olmak zorunda. Hani hastası oluyor, bazen deliren oluyor. Onlara bakıyorsun ki hani hayvancılık bunu gerektiriyor. Hayvanlara bakacaksın mesela. Onun üzerine sabitsin. 12-1 arası ateş yakıyoruz. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Eee, Sonra saat işte 2.30 arası, 3 arası aynı böyle devam ediyor. Koyun gütmeye başlıyorsun, devam ediyor. Tabii o arada da zaten insan o saatler boş geçiyor sanmayın. Yani eee, o saatlerde hayvanların yani bir gün mesela her gün bir şey öğreniyorsun. Hayvancılıkla alakalı her gün bir şey öğreniyorsun. Mesela hiç bilmediğin koyun delirir, mesela hastalanır. Acaba ne hastalığı? Bunları öğreniyorsun. Her gün bir şey öğreniyorsun. Saat 4.30 gibi de eve yol alıyorsun. İşte 4.30-5 arası eve yol alıyorsun. Evin eğer bazen uzak gidiyorsun, mesafeli ise saat 3.30-4 arası yol alıyorsun. Gidiyorsun evine, koyunları içeri bıraktıktan sonra zaten serbest.
Şimdi kuzular oluyor. Kuzular biraz böyle büyüdüğü zaman onları sütten kesmiyorsun tabii ki de. Biraz büyüdükleri için artık hani süt ihtiyaçlarını tamamen aldıkları için sen onlardan yani biraz kuzular kalıyor, biraz da sen alıyorsun. O sütle böyle peynir yapıyorsun, yoğurt yapıyorsun ya da böyle kışın kullanmak için onları paketleyip derin dondurucu, buzluk onlara atıp sonra kışın böyle yoğurt çalmak için sütün eğer yoğurdun yoksa çıkarıyorsun, ısıtıyorsun, yoğurdunu çalıyorsun, mis gibi yiyorsun. Tabii ben koyunların sütüne, yoğurduna, etine alışınca market yoğurtları iyi gelmez bana yani. Her köylü olarak öyledir. Yani bütün köylüler öyledir. Et yönünden hiç kasaba uğramadım yani kırmızı et almak için. Çünkü kendimde var. Ama şimdi diyecekler ki bana hayvanları seven bu kadar seven bir kız nasıl etlerini yiyor? Yani ama çok da acımayacaksın hayvanlar abi. Şimdi mesela o koyun delirmiş değil mi? Onu orada mundar mı gitsin yani? Senin emeğin o, değil mi? Karşılık yani sen ona bakıyorsun. Bir 6 ay, 7 ay bakıyorsun. Bir de kışın içeride ayrı yem saman bakıyorsun. Etini de yiyeceksin yani yemeği de bileceksin. Bakmayı da bileceksin. Üzülmeyi de bileceksin hayvanlar için. Saat 12-1 arası 12-1'e kadar gece gidiyorsun. O dönem uykusuz kalman oluyor tabii ki de. Uykusuzluk, uyku sorunu oluyor. Ama yazın bu yüzden dinlenme amaçlı da iyi. Çünkü sabah saat 9'dan akşamüstü saat 4'e kadar istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Serbestsin yani. En sevdiğim mevsim de bahar. Bahar çünkü ilkbahar. Her yer yemyeşil oluyor. Koyun ayağının dibinde yayılıyor. İlkbahar da şöyle zor abi. Şimdi kışın daha kıştan koyun ağıldan yeni çıkarıyorsun ya. O koyun illaki dağda hani nasıl gezeceğini illaki unutuyor. Sen onu eğitiyorsun baharın. Mesela ilkbaharın şöyle derler. Eline değneği alırsan, koyuna vurursan yazın ya da güzün rahat edersin. Ki ben koyunlara vurmam. Hayvanları seven biri olduğum için. Ama yani döversen sen adam ol. Yani koyunlar adam olur döversen. Sesinden korkar, seni dinlerler. Ama sevgi de işe yarar tabii. Ben severek hayvanlarımı yani yönlendiriyorum. Diğer çobanlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Bazen böyle her koyun uslu olmuyor. Benim Gülizar'ım var. O uslu mesela elcek olduğu için. Ama bazı koyunlar var. Çok aksiler yani. Onlara söz geçiremezsin. Böyle insana alışkın olmayan mesela içine insan girince ürken koyunlar var. Hani koyunun huyuna gidersen o da senin huyundan gider. Gülizar gel. Gel buraya. Gülizar'ı şöyle eğittim. Onunla şöyle bir bağımız oldu bizim. Çok küçük de değildim. 2 sene, 2,5 sene önce falan. Benim koyunun kuzulama döneminde kışın artık rahmi çıktı. Böyle veteriner çağırdık. Sonra ona bir bağım oluştu böyle. Bu kadar elcek değildi normalde. Ama sonra gün geçtikçe daha çok bağlandım. Yani sıradan böyle bir koyun değil yani. Burada birçok koyun var benim önümde ama o bir başka böyle. Davara girdiğim zaman sabah kalktığımda onu gözüm arıyor. Güzelim. Güzel. Tatlım. Yani. Gülizar benim için çok başka bir hayvan. Böyle evladım gibi.
Böyle adını seslendiğim zaman bana bakışı, merhamet dolusu, insanlardan uzak olmam ona daha çok yakınlaştırıyor beni. Böyle onu gördüğüm zaman daha çok seviyorum, daha çok bağlanıyorum. Sanki hastalansa elimden bir şey elimden geldiğince böyle canım atacak kadar böyle her şeyi yapmaya çalışıyorum ona böyle. Sanki onun canı yanınca benim canım yanıyor. Böyle hatta babamlar koyun inlelerken ya da onlara böyle koyunlara sürüsüne hap atarken aman dikkatli olun, aman yavaş olun falan. Sürekli böyle onun üstündeyim böyle. Hani çok dikkat ediyorum koyun olarak. Yani birçok koyunum var ama o daha bir başka böyle. Böyle ekmek verirken bir şey yersem sanki onun canı çekiyormuş gibi ben de ona veriyorum. Mesela bir şey alırsam Gülizar'a da alayım o da yesin. Böyle yani o başka bir şey ya. Çok güzel bir sevgisi var. Bana bakışı merhamet dolu. Böyle cana yakın. Bilmiyorum ya bana garip geliyor ya da ben daha çok seviyorum. Böyle bağlanmışım. Sanki böyle bir gün olmadığını düşünerek olmadığını düşünemiyorum bile. Sanki o kadar bağlanmışım gözüm her yerde onu arıyor. Dağa gelince böyle onunla olan anılarım, onunla gezdiğim yerler, Gülizar diye seslendiğimde bana böyle bakışı. Çok değişik bir şey bu sevgi. Ben 2-2,5 senedir koyun gidiyorum. Ama öyle çok sık karşılaşmadım. Hani domuzdur ya da kurttur. Onlarla çok sık karşılaşmadım. Ama dağın eğlenceli yanı şu. Beni gülümseten hani dağda. Mesela tilkinin sesi çok komik. Mesela tilki bağırdığı zaman bir de kuş, çoban altatan diye bir kuş var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Çoban altatan diye bir kuş var. E, Kuzu sesi çıkarıyor. Mesela çoban sesi çıkarıyor. Bazen yani aldanmıyorum değil. Mesela ben koyuna ileri gidiyorum. Arkada kuzu mu kaldı diye şüpheleniyorum. Çünkü kuzu gibi meliyor yani o çoban. Çobanlar biliyordur onu. Onu da bana babam söyledi. E, Bir kere aldattı beni çoban altata denilen kuş. Beni aldattı yani. Koyun gidiyordum bir gün böyle abi. Koyunları topladığımda adım gibi eminim. Arkasını önünü topladığımda adım gibi eminim. Biraz ileriye gittim kuzu sesi geldi derenin içinde. Gidiyorum derede kuzu yok. Etrafa bakıyorum kuzu yok. Babamı aradım. Baba dedim böyle böyle. Babam da bana dedi ki o dedi çoban altadandır dedi. O ne demek baba dedim. Kuş dedi. Ben de dedim tamam o zaman dedim. Ama o gün o çoban altadanı öğrendikten sonra arkada bir çok ileride kuzu melese bile hani kuzunun kalan kuzu melese bile bu çoban altadandır diyorum bazen. Erindiğimden gitmiyorum ama önceden gidiyordum. Hani kuzu mu kaldı falan. İkisi gelmemiş. Niye gelmediler bilmiyorum. Zaten büyük şey artık bayağı yaşlandı benim. Onun bir tane kardeşi vardı. Kardeşi ölmeden önce bayağı iyi yani şeydi. Cesurdu falan. Hani her yere iyi gelirdi, giderdi. Ama öldükten sonra hani insan gibi aynı böyle üzülüyor. Köpekler bile ağlıyor yani hayvanlar bile ağlayabiliyor. Bilmiyorum hasta olmuştur belki yani üzüntüsünden bilmiyorum. Normalde gelirdi ama bugün gelmemiş. Tek değilim abi. Sadece mesela abim çalışıyor. Ama evet dağda tekim yani. Bazen arada dinlendiriyorlar.
Ee, Yani yorulduğum yerde de zaten böyle çok uzaklara gelmiyorum. Biraz da bunun yüzünden kaynaklanıyor yorgunluk. Mesela evin arasıyla dağın arası çok olursa gidiş geliş seni yoruyor. Ama mesafeli yani eve yakınsan koyunu bir de böyle ormanlık alan daha zor. Yani bu güzün artık bir şey olmaz da şu an artık zaten gördüğünüz gibi yapraklar falan döküldü. Böyle daha dallar yeni yeşilleşirken pelit zamanı oluyor. Alıç zamanı hiç söylemiyorum bile. Alıç zamanı zaten çobanlar dinlenmeye, nefes almaya vakti yok. Çünkü alıç zamanı şöyle, e, yani oturacak vaktin yok. Koyun öyle bir koşuyor ki abi yani beşi bir dalın dibinde, beşi bir dalın dibinde öyle kalıyorlar ki onların işte koyunun yöntemini bilmezsen çok panik edersin. Hani nasıl toplayacağım, nasıl yapacağım? Çok paniğe girersin. Yazın Temmuz ayları gibi yaylaya çıkıyorsun. Temmuz aylarında böyle daha yeni yeni şey oluyor böyle artık yaylaya yeni çıktığın için e, sağma dönemi olmuyor o zaman. Yani sağan da var tabii ki de ama ben sağmıyorum. Yaylaya çıktığım ilk zamanlar böyle önce oraya alışmaya çalışıyorum. Hani böyle özlemimi gidermeye çalışıyorum. Çünkü arada bir 2-3 ay, 4-5 ay geçiyor çünkü yayla zamanı. Kışın evdesin mesela. Yaylaya çıkıyorum önce bir oraya alıştırıyorum kendimi iyice. Sonra sağım zamanı geliyor. İşte sağıyorsun yaylada. Koyunlar böyle dedim ya yatak zamanı yazın geliyoruz yatır diyoruz. Saat 9'da yatır diyorsan 12'de ağlak atıyorsun. Sağım oluyor yazın. Sonra genellikle annem oluyor yaylada. Babam abim çalıştığı için kardeşlerim okuduğu için. Ben davardan gelene kadar annem kahvaltıyı hazırlıyor mesela. Kahvaltı yapıyoruz annemle birlikte. Sonra yaylada zaten bir iş olmuyor. Hani annem ben gelene kadar işleri halletmiş oluyor. Öyle yayla zamanında. Koyun sabır gerektiren bir şey öncelikle abi. Sabırlı olmazsan bu hayvanları sevemezsin. Pratik olman gerekiyor. Koyunun elini bilmezsen koyun seni yorar. Ama pratik olursan sen burada otur. Koyunun nereye gidip nereye geleceğini bildiğin sürece koyun kendi yayılır yayılır senin ayağına geri gelir. Ama bak bir de ses tonunu bilmesi gerekiyor. Mesela bağırdığın zaman koyun böyle dineldiği zaman yani senin çobansın ya sen çobansın yani seni bilmesi gerekiyor koyun yani. Bağırdığın zaman senin sesini bildiği için nerede olursa olsun senin sesine illaki dönüp gelecektir. Ben burada durayım, koyun ileride olsun, başkasının koyunu da şurada olsun, başkasının koyununa karışmaz. Seni bildiği için sana doğru gelir. Yani biraz da böyle yani hayvanlara ilgi göstereceksin ya. Mesela insanlara pek ilgi gösteren biri değilim ama insanları kimse çözemedi bu hayatta. Ben dahi çözemedim, kimse çözemedi. Ama hayvanları böyle cana yakın olduğun sürece hayvanlar seni daha bağlanır, seni sever. Vallahi koyun, köpek ikisi de çok şey yani. İkisini daha çok seviyorum. İnek pek şey değilim ama ineğin de erkek malını çok severim. Yani böyle erkek elcek olur ya çabuk insana böyle alışır. Buzağken böyle yetiştirdiğin zaman ben erkek hayvanları çok severim. Biraz önce de Gülizar'dan bahsettim zaten sizlere. Gülizar başka ya. Şimdi Gülizar deyince insan durmalı yani böyle bir. Bende öyle oluyor yani. Siz tanımayınca Gülizar'ı bilemezsiniz. Şimdi yorulduk. Ateş yakıp dinleneceğiz artık. Biz de insanız yani. Dinlenmeliyiz değil mi? Benden önce biraz babam hazırlamış. Sağ olsun.
bana yardımcı oluyor. Kadın çoban olmak zor değil. Ama işini sevmeden yapana zor tabii ki de. İşini severek yaptığın sürece hiçbir şey zor değil bu hayatta. Özellikle ben işimi severek yaptığım için her şekilde eğlenmeyi beceriyorum yani. Çoban da çaysız olmaz. Bir çayımız var. Onu da içmemiz gerekiyor artık. Yani çobanın en keyifli saati çay saati. Bu köz çayı, bu çay içilecek. Bu kaynaya dursun. Biz de o arada yiyeceklerimizi hazırlayalım. Pelit zamanı da zor oluyor ama alık zamanı zor olduğu kadar değil yani. Pelit zamanı sadece koyunu gınıktırdığın zaman, yani koyunu doyurduğu zaman, tamamen artık o alacağı, yiyeceği şey tamamen verdiğin zaman sen onu, koyun kaçmaz. Yani sabit senin ayağın dibinde durur. Ama sen o koyunu gınıktırmazsan, mesela bir gün girip de ertesi gün girmezsen pelit zamanında koyun seni elbette yorar. Yani bunda bir hayvanların suçu yok. Çünkü sen o hayvanları bir yere götürüyorsun bir kere. Orada yediriyorsun. Ertesi gün başka bir yere gidiyorsun. Ki tabii böylelikle hayvanlar bir gün başka bir şey görüyor. Bir gün başka bir şey, ama sabit bir gün aynı şeyi yediği için gınıkıyor yani. Artık ümidini ondan kesiyor. Pelit zamanında böyle bir şey yani. Güzü hiç sevmiyorum. Yani böyle kışa doğru olan zamanı hiç sevmiyorum. Soğuk olduğu için değil. Ben asıl böyle soğuk havalarda koyun gütmeyi daha çok seviyorum. Böyle e, yani ferah oluyor, anladın mı? Güneş adamı basar ya böyle. Yazı da sevmem. Yazın sadece dinlenmek amaçlı güzel oluyor. Bunlar da annemin kendi yaptığı bazlama. İşte şu çobanlığın en güzel saati abi. Niye? Şu çayı içiyorsun ya, bütün her şey akıp gidiyor sanki. Bu sessizliğin içinde her şey akıp gidiyor. Derdin mi var? Gel çay iç. Biriyle kavga mı ettin? Çık daha. Böyle yani, anladın mı? Neymiş böyle sıkacaksın. Böyle sıkacaksın. Çatal neymiş? Kaşık neymiş? Bıçak neymiş burada? Kaşık şey ne biliyor musun abi? Çay kaşığı ne biliyor musun? Bu değil bak, bu değil. Çalayı kırıyor, karıştırıyorsun. Tabii şeker istiyorum. Bu şekerli içenler için söyledim.
Hayvanları sevenlere tavsiye ediyorum. Özellikle bazı sosyal medyada görüyorum köpekleri, kedileri atanlar falan. Hani yani köpeği, kediyi seven her hayvanı sever diye de düşünüyorum. Hani köpekten korkuyorum gibi insanlar var hayatımızda ama bu hayatta korkmamız gereken tek kişi insanlar. Yani insanlar, hayvanlar hiçbir şey yapmaz abi. Sen onlara zarar vermediğin sürece hayvanlar sana hiçbir şey yapmazlar. Hani bu köpek için değil sadece, bütün hayvanlar için öyle. Ya şu hayvan çok hırçın, ben ondan çok korktum. Hani bazen hayvanları şikayet eden insanlar, ne bileyim, garibime gidiyor, abesime gidiyor. Yani sen o hayvana bir şey yapmışsındır ki o hayvan sana o yüzden böyle kinleşmiştir. Mesela ben tutsam bir köpeğe küçükken taş atsam, 40 yıl geçse de o köpek senin taş attığını unutmaz. Nerede görse sana sarar, ürer. Ee, bazı renk körü hayvanlar var. Benim arkadaşımın bir tane köpeği vardı abi. Kırmızı rengi gördüğü zaman deliriyordu köpek böyle yani. Niyeydi bilmiyorum. Ama hayvanın suyuna gideceksin, anladın mı abi? Sen hayvanların suyuna gidersen hayvanlar seni her yerde severler. Hani hayvanları böyle dışlayan insanları sevmiyorum. Hani hayvan dilsiz, arsız, seversen sever, git dersen gider, gel dersen gelir. Öyle yani. Ne bileyim, böyle günümüzde böyle insanlar da var yani hayvanları dışlayan. Bazen görüyoruz, sosyal medyada gördüm. Kedinin ayağını kesenler, köpeği sokağa atıp işkence edenler böyle. Yani tiskiniyorum o insanlardan. Yani bu hayatta sana zarar verebilecek tek kişi insanlar. Hayvanların hiçbir zararı olmaz sen onlara hiçbir şey yapmadığın sürece. Gel, gel, öyle. Atla, gel. Kalk. Ne oldu? Niye korktun? Niye korktun? Sen niye korktun? Isırma beni. Gel. Sen neredeydin? Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Hı? Ne oldu ya? Ne oldu şimdi? Allah kıskanma. Kıskanma ya. Bak abi nasıl. Gel. Gel. Koyunu da güttük. Akşam oldu. Artık eve yolculuk. Ben hayvanları çok seven bir kız olduğum için hayvanlara işkence etmesinler. Yani onların huyuna gitmeye çalışsınlar. Hani hayvan açısından bunu söyleyebilirim. Yani biraz önce anlattıklarım gerçekten üzüldüm. Yani hatırladıkça da böyle insanlara daha kinleşiyorum, böyle daha bir nefret ediyorum insanlardan. Dediğim gibi abi yani insanlara buradan sadece yani bir hayvanları seven bir kız olarak bunu söyleyebilirim. Hayvanları sevin. Sadece yani siz ona nasıl bakarsanız hayvanlar sizi öyle yani ilgilenir sizinle. Bir hayvana sen sadık olduğun müddetçe hayvan senin bir yaptığın iyiliği unutmaz. İnsanlar yaptığın iyiliği bu dünyada görmeyen birileri yani. Bugün iyilik yapıyorsun, ertesi gün o iyilik yaptığın kişi senin düşmanın oluyor. Ama hayvan öyle değil. Mesela bir köpek diyeyim, ben ona
çok böyle soğuk bir hava diyeyim ya da böyle güzel bir hava diyeyim. Ona ekmek veriyorsun. Hayvan seni sokakta görse tanıyor. Beni sev diye yanına geliyor mesela. İnsanlara buradan bunu söyleyebilirim. Yani hayvanları sevsinler. Onların canını yakmasınlar. Onu bu kadar yani. Yani başka bir şey diyemiyorum. İnsanlar bir konunun içine girdiği zaman böyle onlara diyecek bir şey bulamıyorum yaptıkları aklıma gelince. Yani benim yaşımda olan bir kıza da şunu söyleyeyim. Eğer hayvanları çok seven biri ise tavsiye ediyorum tabii ki de. Özellikle bazı insanlarla karşılaşıyorum. Benim sosyal medyamda bana yazanlar mesela hani çok güzel koyunların var, çok güzel köpeklerin var. Aslında koyunlarım, köpeklerimi güzelleştiren benim. Benim sevgim, benim merhametim. Ben onları sevmesem, onlara merhamet göstermesem bu sürece gelmezdim. Yani insanlar, benim yaşımda olan bir kız bence bunu tatmalı. 19 yaşında olan bir kız. Hani yapmasa bile tatmalı yani. Yani ben yaşamadım böyle bir şey dememeli. Yaşamalı ki ben de yaşadım demeli. Bugün de artık koyunumuzu içeriye kattık. Bugün biraz geç oldu ama koyunlar içeriye gelmek istemedi. Ben de onların huyundan gittim. Artık evime geçiyorum. Dinlenme saati. Gülizar gelsene. Gel. Gel hadi ver. Mamak vereceğim gel. Ya. Ne güzel. İşte gal. Gal. Yok gal. Yok gal.